Merhaba satranç severler, Mat Mimarisi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle merkez açılışı ve Kuzey Gambit hakkında çalışmalar yapacağız. İkinci Dünya Şampiyonu Emanuel Laskar'ın ve tarihin en iyi saldırı satranççılarından biri olan Blackburn'un maçlarıyla merkez açılışını anlamaya çalışacağız. Merkez açılışı ve Kuzey Gambit hakkında çalışmalar yapacağız. Bir seri halinde merkez açılışı ve Kuzey Gambit hakkında sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. E4, E5, D4 sürüşünden sonra ikinci hamlede yapılan merkez hamlesinden sonra oyun eğer beyazlar vezir D4 yaparsa merkez açılışı E alır D4'e C3 sürerse bir piyon daha feda edip D alır C3 hamlesine fil C4 ile cevap verip gelişime yatırım yapar. Sonrasında C alır B2'ye. B2 piyonunu fille alıp bütün hatları açıp karşılığında 2 piyon verirse bu Kuzey Gambit olur. Kuzey Gambit'i ve hatalarını ilerleyen derslerimizde çalışacağız. Bugünkü konumuz Kuzey Gambit'ine göre daha sağlam olan vezir D4'ten sonra oluşan merkez açılışı ve fikirleri. Merkez açılışında öncelikle hafife almamak gerekiyor arkadaşlar. Çünkü merkez açılışında eğer fikirler bilinmezse beyazlar güçlü bir şaha saldırı fırsatı yakalayabiliyor. Burada vezir D4, siyahlar tabii ki at C6 ile cevap verecek ve tempo yapacak. E alır D4'e. Vezir D4 yaptıktan sonra merkez açılışı olduğunu söylemiştik. Merkez açılışına karşılık at C6 ile hem gelişim hem tempo fırsatını siyahlar değerlendirmesi gerekiyor. At C6'dan sonra beyazların hamlesine dikkatinizi çekmek istiyor. Vezir E3. Vezir E3'ün fikirlerinden bir tanesi siyahların D5 sürüşünü zorlaştırmak. Çünkü hemen E alır D5 yapıyor. Ve altında yatan fikirler at C3, fil D2 ve uzun rota. D dikiğinden yararlanmak. D dikiği beyazların kullanırsa kalesi de aktif bir şekilde oynayacak. Tabii ki vezir E3'ten sonra beyazların C1 filinin gelişimde zorlanacağını ve yolunun kapandığını görüyoruz. Ama gelişeceği yer fil D2'den uzun roka fırsat alıyor. Vezir E3'e şunu belirtmek istiyorum. 1900'lü yıllarda vezir E3 hamlesine G6 ve fil G7 ile siyah fili uzun çaprazdan kullanma fikri vardı. Günümüzde vezir E3'e at F6, at C3'ten sonra fil B4 ile C3 atını açmazı almak ve fil D2'ye siyahların kısa rok, beyazların ise uzun rok hamleleri teoride. Ondan sonra siyahlar kale E8 yaparak E hattından yararlanıyor. Beyazlardan vezir D3 hamlesine siyah iki tarafında karşılıklı şansların olduğu bir konum oluşuyor. Bu konumla ilgili maçları ilerleyen derslerimizde çalışacağız. Bugünkü konumuz vezire saldırarak tempo ile gelişimden sonra siyahların Fianchetto filinin etkisinden bahsedeceğiz. Bu konumda siyahlar Fianchetto filiyle zayıflayan E5 ve D4 karelerine baskı yaparak beyazların at C3, fil D2 ile uzun ok yapacağından bahsetmiştik. Fil E5, D4 ve C3 karelerine yani beyaz şahın bulunduğu kanadı saldırı altında tutarak siyahlara fırsatlar kazandıracak. Bu Fianchetto filinin gelişimiyle ilgili şunu söyleyebilirim. Bir sonraki videomda onu da anlatacağım. Siyahların G6 fil G7 fikri 2. Dünya Şampiyonu Emanuel Lasker tarafından da uygulandı. O maçta bizim için faydalı olacak. Bugün Colburn ile Blackburn'un maçını anlatacağız. G6'dan sonra beyaz vezir E3, G6'dan sonra beyazlar fil D2 yapıyor. Tabii ki fil G7 uzun çaprazda Fianchetto fil oluşturdu. At C3'e
At G'den E7 ve fiyen çıktı filinin çaprazını kapatmıyor Blackburn. At G'den E7 ile hem D5'i hem F5 sürüşünü destekliyor. Uzun rok ve kısa rok. Evet, beyazlar merkez açılışının fikirlerini uyguladı ve dikkat edersek şah kanadında 4 piyona karşılık şah kanadında 3 piyon var. Şah kanadında piyon fazlasıyla şaha atak fırsatı elde edecek. Siyahlar da beyazların fikirlerini engelleyip fiyen çıktı fili sayesinde kontra atak yapacak. Tabii ki oluşan konumlar oldukça keskin konumlar. Uzun oktan sonra beyazların kısa ok yaptığını söyledik ve F4 sürüşünü oynuyor Kolber burada. Şah kanadının piyon fazlasından merkezde alan kazanarak yararlanmak istiyor. Ama satranç kitaplarında bu hamle şüpheli hamle olarak, kuşkulu hamle olarak değerlendiriliyor. Çünkü teoride en çok kullanılan hamle fil C4. Yani beyazların planı fil C4 ile D5 sürüşünü zorlaştırmak olmalıydı. Bunun yerine F4 sürdüğü zaman siyahlarla sizin hamleniz ne olurdu arkadaşlar? Açılış teorisini anlama ve teoriyi uygulama kısmında önemli ve belirleyici bir konu. Videoyu durdurup buradaki hamleyi tahmin etmeye çalışmanızı tavsiye ederim. Evet, burada da az önceki anlattıklarımdan da anlaşılacağı gibi ya da önceki videolarımda da D5 sürüşünün öneminden bahsetmiştim. Siyahların oyunda ben de varım demesi için D5'e piyon getirmesi çok önemliydi. Yalnız burada dikkat edelim, D5'i sürmek kolay değil çünkü vezir kalenin dikeyinde. Yani biz normalde vezir kalenin dikeyindeyken kaçma hamleleri yaparız ama burada vezir kalenin dikeyindeyken D5 sürüş yapılıyor. Şimdi burada iyice hesaplayarak yapılması gerekir. Ama bu D5'i süremeyip D6 gibi hamleler yaparsa siyahlar pasif kalır açılışta. Bunu da belirtmek gerekir. Videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.